Herkese merhaba. Hadi bakalım. Herkese merhaba de. Herkese merhaba. Bir önceki videoda bahsettiğim gibi bu videoda üçlü iç içe geçmeli zügon sehpalarımızdan boyayacağız. Bu videomuzda bir de misafirimiz var. Seni tanıyabilir miyiz? Adın ne? Ayaz. Ayaz. Evet. Benim adım ne? Allah. Allah. Evet. Benim yeğenim. Halasının kuzusu. Bugün biz de ve Ayaz'la beraber boya yapacağız. Öyle mi Ayaz? Bıya. Evet. Bıya. Evet. Bıya yapacağız. Öncesinde sehpaları iyice zımparaladım. Mat bir yüzey elde ediyoruz. Özellikle de iç içe geçen kısımlarını, yani şu kısımları ve şu kenarlarını hem boya öncesinde hem de kat aralarında iyice zımpara yapmamız lazım ki, çünkü boya yaptığımızda da kalınlaşıyor yüzeyi. Bu sefer sehpaları sokup çıkartırken boyada kalkma riski çok oluyor. O yüzden şuraları, şu iç içe geçen kısımları görünüyordur umarım videoda. Bir de şu kenarlarını dediğim gibi iyice zımpara yaparak inceltmemiz lazım. Şimdi hala boyayı hazırlayacak. Tamam mı Ayaz? Bana. Seni koltuğa alacağım. Çiçeği. Anlaştık mı? Güzel. Koltuğa alacağım seni. Tamam? Hadi bakalım. Gel. Hoppa. Sadece sehpalarda değil, bütün mobilyaları boyamaya başlamadan önce zımparalamak her zaman iyi olur. Bunu unutmayın. Daha sonra da iyice temizleyip boyamaya başlıyoruz. Biliyorsunuz ben epeydir mobilya boyarken iç cephe duvar boyası kullanıyorum. Hatta kendi mobilya boyamı yaptım videosunda bunu sizlerle paylaşmıştım. Şimdi o videodan sonra hangi marka boya kullandığım bana çok soruldu. Bu anlamda açıkçası şimdiye kadar deneyimlediğim sadece Dio ve Polisam oldu. Yani böyle küçük ebatlarda hangisini bulursam Dio ya da Polisam, ikisinden birini alıyorum. Şimdi yine Dio'nun boyasını kullanacağım. Tabağıma dökmüştüm ben boyadan. Onu nasıl karışım yapıyorum tabii ki. Sadece direkt iç cephe duvar boyasıyla boyamıyoruz. Karışım yapıyoruz. İç cephe duvar boyamızın içerisine bu yine karışım. Ben bir mor renk elde ettim. Bu arada sehpalar Görümce'nin sehpaları. Geçtiğimiz hafta Aydın'a onlara misafirliğe gitmiştik. Sehpalarını boyamak istediğini söyleyince ben de dönüşte kaptım geldim. Şimdi onun isteği üzerine mor, pembe ve sarı olarak boyayacağım sehpaları. Kırmızı ve mavi karışımıyla şöyle bir mor rengi elde ettim. Mor rengini elde etmek için mavi ve kırmızı renklerini karıştırdım. Daha sonra da içerisine nişasta ve tutkal ekledim. Sarı rengini elde etmek için de nalburlarda satılan renklendirici boyalar oluyor. Küçük küçük şişelerde. Onu ve yine iç cephe duvar boyası beyaz renklerini karıştırdım. 2 kaşık sarıdan 1 kaşık beyazdan ekledim. Yemek kaşığı kullandım bu arada. Pembe rengini elde etmek için de iç cephe duvar boyası beyaz rengin içerisine 3-4 damla kadar kırmızı ekledim. Karıştırdım ve daha sonra içerisine nişasta ve tutkal ekledim. Benim bu kullandığım mısır nişastası. Ben göz kararı yapıyorum. Yani artık böyle alıştım açıkçası. Göz kararı yapıyorum. Videonun açıklama kısmına tam olarak net bir ölçü yazacağım ben size. Tutkal olarak da Akfix'in, bunu epeydir kullanıyorum ve bundan gerçekten de çok memnunum. Yani bunda hem mobilya yapıştırma işlemlerinde dediğim gibi çok memnunum, hem de böyle boyaya eklerken. Neymiş bu? Akfix D3. Şöyle göstereyim bunu. Bu tutkaldan gerçekten de çok memnunum ben. Bunların tam net ölçülerini dediğim gibi videonun açıklama kısmına yazacağım. Ben alıştım artık hani sürekli böyle boyaya bir göz kararı, ölçü. Karışımlarımda bile öyleyim ben. Yani genelde hep göz kararı yapıyorum. Ya zaten yaptığınız her işte böyle değil midir? Sürekli yapa yapa elinizde, gözünüzde bir şekilde alışıyor. Burada bu karışımımızı yaptıktan sonra eğer ki
kıvam size çok koyu gelirse biraz sulandırabilirsiniz. Ya da zemin fırçasıyla hep boyama yapacaksanız zemin fırçasını sık sık suya batırıp çıkartarak, onu şimdi ben size yine boyama esnasında göstereceğim. Yani bu zemin fırçamızın kıllarının nemini tutarak boyamamızı yapabiliriz. Ya da dediğim gibi boyayı biraz sulandırabilirsiniz. Ben sulandırmıyorum. Sulandırmayı sevmiyorum. Çünkü neden? Sulandırdığımızda boya inceliyor arkadaşlar. İnceldiği zaman da ne oluyor? Kapatıcılığı azalıyor. Bu sefer de 2 katta kapanacaksa 3 katta, 4 katta kapatmamız gerekiyor. İlk defa boya yapacaksanız eğer belki biraz zorlanabilirsiniz. Ama ne yapabilirsiniz? Mesela evde en atıl durumda ne varsa onunla başlayın ilk önce. İlk etapta onu boyayın. Şöyle bakın, bu şekilde bir karışım oldu. Şimdi bunu boya kabıma dökeceğim. Bu arada bu nişastayı eklerken aklınızda bulunsun, renk biraz açılıyor. Yani hani böyle direkt bir renkle boyamak istiyorsanız eğer, o zaman renk biraz açılıyor. O açıdan aklınızda olsun. Karışımı yapacaksanız eğer 1-2 ton daha koyu yapmaya çalışın. Ki içerisine nişasta ve tutkal eklediğinizde renginiz tam olsun. Bu arada benim bu kullandığım tutkal da şeffaf. Hani burada beyaz tutkal kullanırsanız o da yine boyanızın rengini açar. Aklınızda olsun. Şimdi ne demiştim? Şunun bir boyasını aldırayım. Boyayı hiç sulandırmadım. Ne yapıyorum? Zemin fırçam elimde, suyuma batırıp çıkartıyorum. Fazla suyunu şöyle biraz kenarına bırakıyorum ve boyamı alıyorum. Boyanın kapatıcılığını görüyorsunuz değil mi? Burada hangi fırçayı kullanmak istiyorsanız, yani hangisiyle rahat boyama yapıyorsanız onu kullanın. Hani ben şu anda zemin fırçasıyla boyama yapıyorum diye siz de aynı fırçayı kullanmak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi hangisiyle rahat boyama yapıyorsanız fırça olarak onu kullanın. Sehpaların ilk kat boyasını yaptım. İkinci kat için 24 saat bekliyorum.
boyama işlemlerimiz bitti. Şimdi vernik yapacağız. Onun için sünger rulo fırçaya verniğimi iyice yüklüyorum. Evet, şimdi taş vernik yaptığım için bir kat yaptım. Gayet de güzel oldu. Başka yapmayacağım artık. Yeterli. Üçlü zigon sehpalarımızı renk renk, cıvıl cıvıl boyamış olduk. Bence çok güzel oldular. Çok şirin oldular. Umarım Yıldız da beğenir tabii ki. Önemli olan sahibinin beğenmesi. Şimdiden sağlıkla, huzurla, mutlulukla kullanırsın Yıldızcığım inşallah. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, minik zil işaretine basarak bildirimleri açarsanız da her yeni video eklediğimde anında haberdar olursunuz. Ayrıca yorum da yaparsanız çok mutlu olurum. En kısa sürede yeni videoda görüşmek dileğiyle. Hepinizi çok seviyorum ve kocaman öpüyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Aşk ile kalın.